Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günleri yaptığımız cazip hisseler, ucuz hisseler videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz burada bir strateji uyguluyoruz. Stratejiyi şöyle kısaca bir hatırlatmak gerekirse Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz arkadaşlar. En altta gördüğünüz indikatör. Ayarlar şu şekilde olacak. Girdiler sekmesinde uzunluk 10, kaynak kapanış, zaman aralığı grafik. Zaman aralığının kapanmasını bekleyin. Tikli olacak arkadaşlar. Stil kısmında üst band -10, middle level -70, alt band -90 olarak ayarlanacak. Ve en altta gördüğünüz iki kutucuk tikli olacak arkadaşlar. Stratejinin daha ayrıntılı bir videosunu çekmiştim. Onun da kartını şuraya bırakıyorum. İsteyen arkadaşlar oradan ulaşabilirler. Evet, stratejimizde ne yapıyoruz? Haftalık grafikte çalışıyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörünün şu en alt kısmındaki kesik kırmızı çizgiler -90 seviyesini, en üst taraftaki kesik kırmızı çizgiler ise -10 seviyesini ifade ediyor. Biz her hafta kapanış mumlarına bakarak -90 seviyesinin altında bir kapanış varsa Williams yüzde aralığı indikatöründe ve aynı zamanda kırmızı mum, düşüş mumu varsa bütçemizden eşit olarak ayırdığımız miktarla alım yapıyoruz arkadaşlar. 6'ya ya da 8'e bölebilirsiniz bütçenizi. 6'dan daha düşük bir miktara bölmenizi tavsiye etmem. Çünkü yeri geldiğinde uzun haftalar boyunca da toplamak durumunda kalabiliyoruz. -90 seviyesinin altında kaldığı her hafta ve aynı zamanda düşüş varsa toplama yapıyoruz arkadaşlar. Mesela EKGO hissesinde daha önce 3 hafta boyunca toplamamızı yapmışız. Sonrasında -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra Williams indikatörü toplamayı bırakıyoruz. Sonrasında -10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. Burada olduğu gibi ve -10 seviyesinin üzerine attıktan sonra artık haftalık kapanışlarda uyumsuzluk arıyoruz arkadaşlar. Uyumsuzluktan kastım şöyle. Mesela geçmişte bir bakalım, örnek göstereyim size. Şurada bakın 26 Aralık 2022 haftasından 2 Ocak 2023 haftasına geçerken fiyatımız yükselirken Williams indikatörü yönünü aşağı doğru çeviriyor. Ve akabinde bir düşüş geliyor gördüğünüz gibi. Bu tip durumlarda düşüş gelme ihtimali olduğu için elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış olduğunda ise şöyle seviyemizi çekelim. Şu çektiğimiz kırmızı çizgi -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiği zaman da elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu hafta yaptığım incelemelerde -90 seviyesinin altında yeni bir hisse yok arkadaşlar. Dolayısıyla listemize yeni bir hisse eklemedik. Mevcut hisselerin son durumuna şöyle hızlıca hep beraber bir bakacağız. Başlamadan önce burada anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Ayrıca bu listede gördüğünüz hisselerin hiçbirinin mali tablolar analizini yapmadım. Bu stratejiyi kullanacağınız hisseler için muhakkak ki bir bilanço analizi, bir mali tablolar analizi yapmanızı öneririm. Şimdi EKGO hissesinde bu hafta kapanışı itibariyle şöyle yakınlaştıralım. Williams yüzde aralığı indikatörü yönünü aşağı çevirmiş. Fakat fiyatımız geçtiğimiz haftaya göre yukarıda kapanmış arkadaşlar. Dolayısıyla uyumsuzluk var. Elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %58'lik bir karlılık içerisindeyiz. EKGO hissesinde gayet güzel. Bir diğer hissemiz Hektaş. Hektaş hissesini uzun süre bekledik. Bu hafta itibariyle güzel bir yükseliş geldi. Ve Hektaş hissesinde de karlı duruma geçtik. Şöyle baktığımızda daha önce -90 seviyesinin altındaki kapanışlarla birlikte 6 defa daha önce alımımızı yaptık. Ve şu anda karlı duruma geçmiş durumdayız arkadaşlar. Şöyle maliyetimiz şuralarda olsa şu anda %13'lük bir karlılık içerisindeyiz Hektaş hissesinde. Şu an herhangi bir ekleme yapmıyoruz. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Aksu'ya. Aksu'ya daha önce -90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda 3 defa alımımızı yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şöyle maliyetimiz şuralarda olsa %20'lik bir karlılık içerisindeyiz Aksu'ya hissesinde. Bir diğer hissemiz Pegasus. Pegasus'ta daha önce -90 seviyesinin altında 2 defa alım yaptık. Şu anda -10 seviyesinin de üzerindeyiz. Hatta Williams indikatörümüz yönünü aşağı çevirmiş. Fiyatımız yukarı doğru giderken. Dolayısıyla bir uyumsuzluk var ve elimizdekilerin yarısını satabiliriz arkadaşlar. Şu an şöyle ortalama maliyetimize göre baktığımızda Pegasus hissesinde %26'lık bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Garanti Bankası.
Garanti Bankası'nda daha önce 16 Ekim haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptığı için bir defa alım yaptık. Şu anda eksi 22 seviyesinde, önümüzdeki haftalarda eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Ve şu an %48'lik bir karlılık içerisindeyiz Garanti Bankası'nda. Bir diğer hissemiz Ereğli. Ereğli'de de 16 Ekim haftasında eksi 90 seviyesinin altında kaldığı için alımımızı yaptık. Ve şu an bulunduğumuz seviyeye baktığımızda Ereğli hissesinde %30'luk bir karlılık içerisindeyiz. Bu hafta itibariyle fiyatımız yukarı doğru giderken Williams indikatörü yönünü aşağı çevirmiş. Dolayısıyla elimizdekilerin yarısını satabiliriz arkadaşlar. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bir diğer hissemiz Toaso. Toaso'da daha önce 5 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda. Ve şu anda eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra Williams'ın yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Fakat fiyatımız da geçtiğimiz haftaya göre aşağı gittiği için uyumsuzluk yok diyoruz. Elimizdekileri satmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Şöyle ortalama maliyetimiz şuralarda olsa şu anda %13'lük bir karlılık içerisindeyiz Toaso hissesinde. Bir diğer hissemiz Astor. Evet, Astor'da daha önce 4 defa alım yaptık. Şu an eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir uyumsuzluk da yok. Şu an ortalama olarak baktığımızda alım yaptığımız seviyelerden %22'lik bir karlılık içerisindeyiz. Turkcell'e geçiyorum. Turkcell'de daha önce 16 Ekim haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapanış geldiği için alımımızı yaptık. Şu an herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %39, %40'lık bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz İskenderun Demir. İskenderun Demir hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımımızı durdurduk. Bu hafta itibariyle fiyatın yukarı gitmesine rağmen Williams yönünü aşağı çevirmiş. Dolayısıyla uyumsuzluk var. Elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %22'lik bir karlılık içerisindeyiz. Coca-Cola'ya geçiyorum. Coca-Cola'da daha önce 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Daha sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımımızı durdurduk. Şu an alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %88'lik bir karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Bu hafta itibariyle fiyatımız yukarı doğru giderken Williams indikatörü yönünü aşağı çevirmiş durumda. Dolayısıyla elimizdekilerin yarısını satabiliriz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız stratejimize göre. Evet, Kozal hissesine geçiyorum. Kozal da uzun süredir bekleten hisselerden biriydi. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta itibariyle gelen güzel yükselişlerle karlı duruma geçmiş durumdayız. Daha önce 5 defa toplama yaptık. Şu anda eksi 10 seviyesinin üzerine atmış durumda, gayet güzel. Şöyle alım yaptığımız seviyelerin ortalaması şurası olsa şu anda %13'lük bir karlılık içerisindeyiz Kozal hissesinde de. Bir diğer hissemiz Türk Telekom. Evet, Türk Telekom'da 16 Ekim haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapanış geldikten sonra alımımızı yaptık. Ve sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımımızı durdurduk. Şu anda %67'lik bir karlılık içerisindeyiz. Herhangi bir uyumsuzluk gözükmüyor. Önümüzdeki haftalarda eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bir diğer hissemiz Anadolu Efes. Anadolu Efes'te 16 Ekim haftasında eksi 90 seviyesinin altında bir kapanış geldiği için alımımızı yaptık. Sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine attı ve herhangi bir ekleme yapmadık arkadaşlar. Şu anda da bir uyumsuzluk gözükmüyor. Elimizdekileri tutuyoruz. %68'lik bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Kontrolmatik. Evet, Kontrolmatik hissesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Şöyle ortalama maliyetimiz şuralarda olsa %18'lik bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz AG Hol. AG Hol hissesinde daha önce 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Bir daha da eksi 90 seviyesinin altına düşmediği için herhangi bir ekleme yapmadık arkadaşlar. Şu anda fiyatımız yukarı doğru giderken Williams indikatörü yönünü aşağı çevirmiş durumda. Dolayısıyla uyumsuzluk var. Elimizdekilerin yarısını satabiliriz arkadaşlar. Ve %36'lık bir karlılık içerisindeyiz AG Hol hissesinde. Eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış, haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bir diğer hissemiz Alarko Holding. Burada daha önce 5 defa alım yaptık. Sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra Williams indikatörü alımları durdurduk arkadaşlar. Şu anda bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bir uyumsuzluk da yok. Elimizdekilerini de satmıyoruz. Şöyle ortalama maliyetimiz şuralarda olsa
Alarko hissesinde de %23'lük bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Kale Seramik. Kale Seramik hissesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Sonrasında -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımımızı durdurduk. Şu anda bekliyoruz. Herhangi bir ekleme de yapmıyoruz arkadaşlar. Şöyle ortalama maliyetimiz şuralardadır diye düşünüyorum. Baktığımızda %6'lık bir karlılık içerisindeyiz Kale Seramik hissesinde. Bir diğer hissemiz Ziraat Gayrimenkul. Burada 16 Ekim haftasında bir defa -90 seviyesinin altında kaldığını görüyoruz ve orada alımımızı yaptık. Daha sonrasında herhangi bir ekleme yapmadık. -90 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam etti. Şu anda bu hissede %43'lük bir karlılık içerisindeyiz. Bir uyumsuzluk da gözükmüyor. Önümüzdeki haftalarda -40 seviyesinin altında bir kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bir diğer hissemiz TSKB. Evet, TSKB hissesinde 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Şu anda -26 seviyesinde Williams indikatörümüz. Önümüzdeki haftalarda -40 seviyesinin altında bir kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız arkadaşlar. Şu an alım yaptığımız seviyeden %37'lik bir karlılık içerisindeyiz. Bekliyoruz arkadaşlar, herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bir diğer hissemiz Asuzu. Asuzu hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle ortalama maliyetimiz şuralarda olduğunu düşünürsek şu anda %11'lik karlılık içerisindeyiz Asuzu hissesinde. Bir diğer hissemiz Kimtex Poliüretan. Burada daha önce 4 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımımızı durdurduk. Şu anda da -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ortalama maliyetimiz şuralarda olsa şu anda %13'lük bir karlılık içerisindeyiz Kimtex Poliüretan hissesinde. Bir diğer hissemiz Arçelik. Arçelik'te daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda geçtiğimiz hafta -10 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Bu hafta gelen düşüşle -10 seviyesinin altına düşmüş durumda. -40 seviyesinin altında önümüzdeki haftalarda herhangi bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız arkadaşlar. Şuralarda olsa maliyetimiz şu anda %18'lik karlılık içerisindeyiz Arçelik hissesinde. Bir diğer hissemiz Türk Traktör. Burada daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde, hatta -10 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bir uyumsuzluk da gözükmüyor. Şöyle ortalama maliyetimiz şurada olsa şu anda %17'lik bir karlılık içerisindeyiz Türk Traktör hissesinde. Bir diğer hissemiz Doğuş Otomotiv. Burada daha önce 3 defa alım yaptık. Şu an Williams indikatörümüz -32 seviyesinde. -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyelerden %14'lük karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Yayla Gıda. Burada daha önce 7 defa alım yaptık. Şu anda düşürdüğümüz maliyetle karlılık içerisindeyiz. Şöyle ortalama maliyetimiz şuralarda olsa %23'lük karlılık içerisindeyiz Yayla Gıda hissesinde. Bu hafta itibariyle 16.83 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının da üzerine atmış durumda. Bu güzel yükselişin devamını bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri. Burada daha önce 5 defa alım yaptık. -90 seviyesine üzerine attıktan sonra alımımızı durdurduk. Şu anda da Williams indikatörü -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyelerden %45'lik karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Bir diğer hissemiz Europower Enerji. Burada daha önce 5 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımlarımızı durdurduk. Şu anda da -39.39 seviyesinde herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle ortalama maliyetimiz şuralarda olsa %10'luk bir karlılık içerisindeyiz Europower Enerji hissesinde. Bir diğer hissemiz CW Enerji. Burada da daha önce 5 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle ortalama maliyetimiz şuralarda olsa %23'lük bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Smart Güneş Enerjisi. Burada daha önce 5 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerinde kapanışlar gelmeye başladıktan sonra alımımızı durdurduk. Şu anda böyle ortalama maliyetimiz şuralardadır diye düşünüyorum. %18'lik karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Gesan. Burada daha önce 6 defa alım yaptık.
eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanışlar bittikten sonra, yani eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımımızı durdurduk. Şu anda bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şöyle ortalama maliyetimiz şuralardadır diye düşünüyorum. %12'lik bir karlılık içerisindeyiz GESAN hissesinde. Bir diğer hissemiz ACE Eczacıbaşı. Burada daha önce 3 defa alım yaptık. 25 Aralık haftasında eksi 90 seviyesinin üzerinde kapanışlar gelmeye başladıktan sonra alımımızı durdurduk. Şu anda şöyle baktığımızda alım yaptığımız seviyelerden %28'lik karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Sarkuysan. Evet, burada daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda eksi 10 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir uyumsuzluk da yok. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %29'luk karlılık içerisindeyiz Sarkuysan hissesinde. Bir diğer hissemiz Alfas. Evet, Alfas'ta daha önce 5 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerinde kapanışlar gelmeye başladıktan sonra alımımızı durdurduk. Şu anda da herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ortalama maliyetimize göre baktığımızda %14'lük bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Selçuk Eczacı Deposu. Burada daha önce 13 Kasım haftasında alımımızı yaptık. Bu hafta itibariyle eksi 10 seviyesinin üzerine de attık. Gayet güzel. Şöyle %27'lik bir karlılık içerisindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Çimsa'ya geçiyorum. Çimsa'da daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle ortalama maliyetimize göre baktığımızda %26'lık karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Ahgaz. Burada daha önce 3 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda herhangi bir uyumsuzluk da gözükmüyor. Şöyle alım yaptığımız ortalama maliyetimize göre baktığımızda %16'lık karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Borusan. Borusan'da 3 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin altındaki haftalık kapanışlar bittikten sonra toplamayı bıraktık arkadaşlar. Bu hafta itibariyle eksi 10 seviyesini de üzerine attı. Artık önümüzdeki haftalardan itibaren uyumsuzluk aramaya başlayacağız. Şöyle ortalama maliyetimize göre baktığımızda %18'lik karlılık içerisindeyiz Borusan hissesinde. Bir diğer hissemiz Oyak Çimento. Oyak Çimento'da daha önce 2 defa alım yaptık. Sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerinde kapanışlar gelmeye başladıktan sonra alımlarımızı durdurduk. Oyak Çimento geçtiğimiz hafta itibariyle eksi 10 seviyesinin üzerinde kapanış yapmıştı. Bu hafta yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz fakat fiyatımız yukarıya doğru yönelmiş. Dolayısıyla uyumsuzluk var. Elimizdekilerin yarısını satabiliriz arkadaşlar. Şöyle ortalama maliyetimize göre baktığımızda %9, %10'luk bir karlılık içerisindeyiz Oyak Çimento hissesinde. Bir diğer hissemiz Enerjisa. Enerjisa'da daha önce 2 defa alım yaptık. Şu an itibariyle eksi 10 seviyesinin üzerindeyiz. Uyumsuzluk da yok. Herhangi bir alım yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle ortalama maliyetimize göre baktığımızda %32'lik karlılık içerisindeyiz Enerjisa hissesinde. Bir diğer hissemiz Kiler Holding. Evet, Kiler Holding'de daha önce 27 Kasım haftasında alımımızı yaptık. Bir daha eksi 90 seviyesinin altında kapanış gelmediği için herhangi bir ekleme yapmadık arkadaşlar. Şu anda %56'lık karlılık içerisindeyiz. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya fiyatımız yükselmiş olmasına rağmen Williams indikatörü yönünü aşağı çevirmiş durumda. Dolayısıyla elimizdekilerin yarısını satabiliriz. Bir diğer hissemiz Akçansa. Evet, Akçansa hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Eksi 40 seviyesinin altında önümüzdeki dönemde haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu anda %38'lik karlılık içerisindeyiz. Zoran'e geçiyorum. Zoran'de daha önce 3 defa alım yaptık. Williams indikatöründe eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Hatta eksi 10 seviyesinin de üzerine attık. Gayet güzel. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şöyle ortalama maliyetimize göre baktığımızda %28'lik karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz İzdemir Enerji. Daha önce 4 defa toplama yaptık. Daha sonrasında Williams indikatörümüz eksi 90 seviyesinin üzerine attığı için toplamayı bıraktık. Şu anda da herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şöyle ortalama maliyetimize göre baktığımızda %28'lik karlılık içerisindeyiz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Anadolu Hayat Emeklilik. Burada daha önce 2 defa alım yaptık. Sonrasında Williams indikatörümüz eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bıraktık arkadaşlar. Şöyle ortalama maliyetimize göre baktığımızda
Bu hissede de %35'lik karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Herhangi bir uyumsuzluk da gözükmüyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Vestel. Evet, Vestel'de daha önce 3 defa alım yaptık. Daha sonrasında -90 seviyesinin üzerinde attıktan sonra alımlarımızı durdurduk. Akabinde gayet güzel bir yükseliş geldi. Şöyle ortalama maliyetimize göre baktığımızda şu anda Vestel'de %54'lük bir karlılık içerisindeyiz. Önümüzdeki haftalarda -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız arkadaşlar. Şu an bekliyoruz, herhangi bir şey yapmıyoruz. Bir diğer hissemiz Miatek. Miatek'te daha önce 3 defa alım yaptık. Daha sonrasında Williams indikatörü -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımımızı durdurduk. Şu anda alım yaptığımız ortalama seviyeden baktığımızda Miatek hissesinde %64'lük bir karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Bekliyoruz, herhangi bir şey yapmıyoruz. Bir diğer hissemiz Şişecam. Evet, Şişecam'da daha önce 2 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle -10 seviyesinin üzerine attı. Gayet iyi. Artık önümüzdeki haftadan itibaren uyumsuzluk arıyor olacağız. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %14'lük karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz İş Yatırım Menkul Değerler. Evet, burada daha önce 4 Aralık haftasında alımımızı yaptık. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. -10 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz geçtiğimiz haftada. Şöyle baktığımızda %29'luk bir karlılık içerisindeyiz. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya fiyatın yükseldiğini görüyoruz. Fakat Williams indikatörümüz yönünü aşağı çevirmiş. Dolayısıyla uyumsuzluk var. Elimizdekilerin yarısını satabiliriz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Aksen. Burada daha önce 3 defa alım yaptık. Sonrasında Williams indikatörü -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımımızı durdurduk. Şu anda ortalama maliyetimize göre %31'lik bir karlılık içerisindeyiz. Herhangi bir uyumsuzluk da yok. Bekliyoruz. Bir diğer hissemiz Dohol. Dohol'de daha önce 2 defa alım yaptık. Williams indikatörümüzü -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımımızı durdurduk. Şu anda ortalama maliyetimize göre baktığımızda Dow listesinde de %18'lik karlılık içerisindeyiz. Önümüzdeki haftalarda -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satacağız. Bir diğer hissemiz Aygaz. Evet, Aygaz hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Daha sonrasında Williams indikatörü -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımımızı durdurduk. Şu an alım yaptığımız ortalama maliyetlerden baktığımızda Aygaz hissesinde %25'lik karlılık içerisindeyiz. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya fiyatımızın yükseldiğini görüyoruz. Fakat Williams indikatörümüz yönünü aşağı çevirmiş durumda. Elimizdekilerin yarısını satabiliriz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Vestel Beyaz Eşya. Burada 4 Aralık haftasında alımımızı yaptık. Bir daha da Williams indikatörü -90 seviyesinin altında kalmadığı için ekleme yapmadık. Alım yaptığımız maliyetimizden şu anda baktığımızda %24'lük karlılık içerisindeyiz. Bu hafta itibariyle -38 seviyesinde kapanış yaptığını görüyoruz Williams indikatörünün. Önümüzdeki hafta -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yaparsa elimizdekilerin tamamını satabiliriz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Koza Anadolu. Burada daha önce 2 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımımızı bitirdik. Şu anda -10 seviyesinin de üzerine atmış durumda. Dolayısıyla bekliyoruz, herhangi bir şey yapmıyoruz. Bir uyumsuzluk da yok. Önümüzdeki haftalarda bir uyumsuzluk oluşursa her uyumsuzlukta elimizdekilerin yarısını satıyor olacağız. -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse de elimizdekilerin tamamını satacağız stratejimize göre. Şu anda %14'lük bir karlılık içerisindeyiz Koza Anadolu hissesinde. Bir diğer hissemiz Magen. Evet, burada daha önce 5 defa alım yaptık. Sonrasında Williams indikatörü -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımımızı durdurduk. Şu anda ortalama maliyetimiz şuralardadır diye düşünüyorum. %20'lik bir karlılık içerisindeyiz. Bekliyoruz, herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bir diğer hissemiz Yeotek. Yeotek hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Sonrasında Williams indikatörümüz -90 seviyesinin üzerine attı ve eklemeyi bıraktık arkadaşlar. Şu anda ortalama maliyetimize göre baktığımızda %33'lük bir karlılık içerisindeyiz. Yeotek hissesinde bekliyoruz, herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Diğer hissemiz Froto. Froto'da daha önce 2 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle uyumsuzluk gözüküyor arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz fiyata göre baktığımızda %31'lik bir karlılık içerisindeyiz. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya fiyatımız yükselmiş olmasına rağmen Williams indikatörümüz yönünü aşağı çevirmiş durumda. Elimizdekilerin yarısını satıyoruz.
Bir diğer hissemiz Petkim. Evet, Petkim'de daha önce 18 Aralık haftasında alımımızı yaptık. Sonrasında -90 seviyesinin altında başka bir kapanış gelmediği için ekleme yapmadık. Şu anda -10 seviyesinin de üzerindeyiz. Herhangi bir uyumsuzluk da yok. Şöyle alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %36'lık bir karlılık içerisindeyiz. Diğer hissemiz TAV Havalimanları. Burada da 18 Aralık haftasında alımımızı yaptıktan sonra gayet güzel bir yükseliş geldi. Şu anda -10 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor Williams indikatörü. Herhangi bir uyumsuzluk da yok. Şu anda %55'lik karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Bir diğer hissemiz Şok Marketler. Evet, Şok Marketler'de 18 Aralık haftasında alımımızı yaptık. Şu anda -10 seviyesinin üzerindeyiz. Bir uyumsuzluk da gözükmüyor. Alım yaptığımız seviyeden ise %38'lik karlılık içerisindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Brisa. Evet, burada 18 Aralık haftasında -90 seviyesinin altında kapanışta alımımızı yaptıktan sonra bir daha -90 seviyesinin altına düşmediğini görüyoruz. Ve akabinde gayet güzel bir yükseliş gelmiş. Alım yaptığımız seviyeden baktığımızda şu anda %55'lik karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya fiyatımızın yükseldiğini görüyoruz. Fakat Williams indikatörümüz yönünü aşağı çevirmiş durumda. Dolayısıyla stratejimize göre elimizdekilerin yarısını satabiliriz. Bir diğer hissemiz Kocaer. Burada da 18 Aralık haftasında alımımızı yaptık. Bir daha da -90 seviyesinin altına düşmediği için ekleme yapmadık arkadaşlar. Şu an alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %63'lük bir karlılık içerisindeyiz Kocaer hissesinde. Herhangi bir uyumsuzluk gözükmüyor. Elimizdekileri tutuyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Tekfen. Evet, Tekfen'de de 18 Aralık haftasında alımımızı yaptık. Sonrasında -90 seviyesinin altında bir düşüş gelmediği için herhangi bir ekleme yapmadık arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyeden %29'luk karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Bu hafta itibariyle 45.02 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının da üzerine attığını görüyoruz. Güzel. Yükselişin devamını bekleyebiliriz. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bir diğer hissemiz Escort Teknoloji. Burada da 18 Aralık haftasında -90 seviyesinin altında kaldıktan sonra alımımızı yaptık. Sonra -90 seviyesinin üzerine attığı için herhangi bir ekleme yapmadık arkadaşlar. Şu anda alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %111'lik bir karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya fiyatımız yükselmiş durumda. Fakat Williams indikatörümüz yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Dolayısıyla stratejimize göre elimizdekilerin yarısını satabiliriz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası. Burada daha önce 2 defa alım yaptık. Sonrasında Williams indikatöründe -90 seviyesinin altındaki kapanışlar bitince alımı durdurduk. Şu an maliyetimize göre baktığımızda %39'luk bir karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Bir diğer hissemiz Gedik Yatırım. Bu hisseyi de birkaç hafta önce almıştık. 15 Ocak haftasında aldık arkadaşlar. Sonrasında -90 seviyesinin altında herhangi bir kapanış gelmediği için ekleme yapmadık. Alım yaptığımız seviyeden ise şu anki seviyeye baktığımızda %15'lik bir karlılık içerisindeyiz. QA hissesine geçiyorum. Evet, burada da ilk alımımızı 15 Ocak haftasında yapmıştık. Daha sonrasında bir defa haftalık kapanış geldi -90 seviyesinin altında. Dolayısıyla bir alım daha ekledik. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Evet, maliyetimizde ama şu anki fiyata baktığımızda %20'lik bir karlılık içerisindeyiz QA hissesinde. Evet, son olarak Tat Gıda'ya bakıyoruz. Tat Gıda hissesinde 15 Ocak haftasında alımımızı yaptık. Sonrasında -90 seviyesinin altında sarkmalar olmadığı için herhangi bir ekleme yapmadık. Evet, alım yaptığımız seviyeden baktığımızda Tat Gıda hissesinde de %21'lik bir karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel arkadaşlar. Evet, bu stratejiye göre birçok hissede alım yaptık. Şu ana kadar zararda olduğumuz herhangi bir hisse yok. Gayet iyi, başarılı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda her hafta olduğu gibi cumartesi günü bu stratejinin son durumunu gözden geçirmeye devam edeceğiz. Tekrar hatırlatmak istiyorum ki buradaki hisselerin hiçbirisinin mali tabloları analizini yapmadım. Alım yapmayı düşündüğünüz hisselerde muhakkak ki bir bilanço analizi veya mali tablolar analizi yapmanızı öneririm. Bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Yarın sizlerden gelen istek hisselerin videosunu yapacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.